Herkese merhabalar. Ananas model çok isteniyordu. Esasında yaza doğru yapmayı planlıyordum ama kollu yaparak biraz daha bu mevsime de uygun böyle kombin yapılabilir. O yüzden kazağa çevirdim ben. Uzun kollu bir bluza çevirdim. O şekilde yaptım. Şöyle ip sardırdım. Şu altın ve lacivert bir ip. Çok güzel yakıştı ikisi. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Kürkçühan'ından aldım ben bu ipi. Orada sardırdım. Yarım kilo aldım. Daha çok az kısmı gitti. Bir tane daha çok rahat kazak çıkar ya da hırka çıkar. 4 numara tığ kullandım. Şuradaki yaka toparlamasını da 5 numarayla yaptım. Size bir ölçü vereyim ben. Bu bluzu 48 tane kutucuk yaparak oluşturduk. Çift sayıda büyütmek isterseniz çift sayıda kutucuk yapacaksınız. Şöyle omuzdan omuza vereyim. Şu omuz başından şu omuz başına 50 santim. Yakayı toparladığımız için orada bir ölçü vermeyeyim. Bir de omuzdan şöyle 47 santimde boyu olmuş. Bir de koltuk altından vereyim. Kestiğim yerden yani. Kolu ayırdığım yerde 42 santim. Small beden için uygun. Dediğim gibi eğer burada büyütme yapmak isterseniz üstünüz ben 12 tane ananas üzerine kurdum. Çift olması gerekiyor. Siz de 14-16 gibi kuracaksınız. Zaten anlatırken anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani ben 12 tane ananas kurdum. Buraya yerleştirdim. Daha büyütmek isterseniz 12, 14, 16 gibi çift sayılarda büyütmeniz lazım. Şimdi başlayalım gelin anlatmaya. Umarım da beğenirsiniz. Haydi anlatıyorum. Sanıyorum uzun bir video oldu. Şimdi 48 tane kutucuğumuzu yapacağız. Kilitledim. 1, 2, 3. İlkinde 4 tane zincir çektim. Doladım. Şuraya bir tane ikili trabzan yaptım. Şurada bir tane şöyle kutucuğum oldu. 1, 2, 3 tane doladım. Kutucuğumun ortasına yine ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir doladım. Tam içine kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3 zincir doladım. İçine bir tane ikili trabzan. Bu şekilde 48 tane kutucuk yapalım, gelelim. 48 tane kutucuğum oldu. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Şu yuvarlak kısımlarını üste bırakın. Yüz kısımlarımız altta kalsın. Tam ortasına şöyle bir giriş yaptım. Kaydırarak çıktım. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğa bir tane, 2 tane daha ikili trabzan. Buna başak diyelim. Bir tane başak yaptım. Bir, iki, üç tane zincir, bir tane boşluğumu atlıyorum. Yandakine bu başağımı yapıyorum. Başak neydi? 2 tane ikili trabzan aynı boşluğa,
Bunda 2 tane zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Üç tane zincir. Bir tane atlıyorum. Yanındakine bir tane başak yapıyorum. Bir, iki tane zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha. Böylece 24 tane başağımız olacak. 48 kutucukla başladık. Birer tane boşluk yaparak 24 tane buradaki başakları yapalım. Gösterdiğim başakları yapalım. Aynı boşluğa 2 tane, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha. Şöyle gösteriyorum. Bir tane atlıyoruz. Yanındakine aralarında 2 zincirle ikili trabzanlar. Bunlara biz başak diyelim. Sıra sonunda buraya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Şimdi bir boşluk bırakıp sonuncusunu da yapıp birleştiriyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bir tane atlıyorum. Buraya başağımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir tane kaldı zaten arada. Ve başlangıca tutturuyorum. Ve ortaya kaydırarak geldim. 1, 2, 3 tane zincir. Yine bu grupları yapmaya devam ediyoruz. İlk yaptığımız başakla beraber 4 sıra bundan yapacağız. 1, 2, 3. Başağımızın tam ortasındaki boşluğa yine bir başak yapıyoruz. Bir, iki. Bütün sıra boyunca aralarında 3 zincir var. Geçişlerde başakların arasında bu 2 tane başağın arasında da 2 zincir var. 24 tane yaparak buraya geliyoruz. Yeniden bir üst sıra çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane bu çalışmayı yapalım ve gelelim. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktım. Zincirimi çektim. Başlangıcıma tutturdum. Ortadan giriş yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi önce bir ne yapacağımı anlatayım. Bu sırada artık ananas modelimizi yerleştirmeye başlayacağız. Buraya bu 24 tane olan başağımıza 12 tane ananas yapacağız. Bir tane başak, bir tane ananas, bir tane başak, bir tane ananas olacak şekilde ilk turu başlatıyorum. 2 tane başağımı yaptım. Arasında 2 zincir. Diğer bacağını da yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Bu aralardaki zincirlere kendiniz karar verin. 3 ya da 4 olacağına ya da 2 olacağına. Eliniz çok sıkıysa 4, çok fazla bolsa 2-3 yapabilirsiniz. Ama 3 sanıyorum en ortalaması, en ideali. 3 tane zincirimi çektim. Yanındaki başağa tam 8 tane ikili trabzan yapıyorum.
Aynı boşluğun içine. 6, 7, 8. 1, 2, 3 tane zincir. Yanındakine yine bir tane başak yapıyor. Aynı boşluğa 2 tane daha. 1, 2, 3 tane zincir. Buraya 8 tane ikili trabzan. Bu benim ananas kısmının ilk sırası. Şöyle görünüyor. Bir tane başak, bir tane ananas. 1, 2, 3. Bir tane başak. 1, 2, 3 zincir. 8 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıramın başına kadar yapıyorum ben. Orada tekrardan görüşelim. 4. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda bu şekilde bir görüntü var. İlk sıramız haricini söylüyorum tabi. Bunlar ilk sıramız. Bitiriyorum, geliyorum. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bağlantımı yaptım. Ve ortasından kaydırarak çıktım. Yeniden 2, 3 tane zincir ve buraya yine bir başak yapıyorum. Şimdi yeniden 3 tane zincir. Ne yapacağımı söyleyeyim. Esasında aynı şeyleri yapacağız bu sırada. Sadece 8 tane ikili trabzanlarımızın arasına bir tane zincir koyacağız. Doladım. En baştakinden itibaren başlıyorum. 1 tane zincir. Hemen yanındakine. Bir zincir. Yanındakine. Bir zincir. Yanındakine. Bir tane zincir. Bir zincir. Bir tane zincir. Bir zincir. 8 tane gene ikili trabzanımı yaptım. Ama 2, 4, 6, 8 aralarında bir tane zincir var. Yan yana yine ikili trabzanlarımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir. Buradaki başak modelimi yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 1, 2, 3 doladım. Trabzanımı yaptım. Bir zincir yanındakine. Aralarında bir zincirle 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra başına geldim. 3 tane zincirle bağlantı yapıyorum. Şuraya bağladım ve tam ortaya kaydırarak geldim. 3 tane zincir, başak modelimi yaptım. Şimdi şuradaki aradaki zinciri elinizin sıkılığına göre siz ayarlayın. Ben 3 tane çekeceğim. 4 tane de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir. Boşluk verdiğimiz yerlere sık iğne. Şimdi 4 tane zincir. Tam ortasına sık iğne. Bu sırada bunu yapacağız. 1, 2, 3, 4. Buradakini de
3 ya da 4 yapabilirsiniz. Ne yaptığımı anlatayım önce bir dakika. Yine başak modelimi yapıyorum. 3 ya da 4 ile buraya geçiş yapıyorum. Boşluklu olan ikili trabzanlarımın içlerine 4 zincirle her boşluğumun içine birer tane sık iğne yapacağım. Sonra yeniden 3 zincir başak. 3 zincir boşluklarımın içine aralarında 4 zincir olan sık iğneler yapacağım. Artık ananasımın modeli belli olmaya başlıyor. Bir, iki, üç tane zincir geçişlerde yine başak modeli. Bir, iki, üç tane zincir, tam ortasına bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, tam ortasına sık iğne. Her bir gözüne 2, 3 ve başak yapacağım. Şimdi şöyle görüntüsüne bakalım. Sık iğnelerimizin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 olan ikili trabzanlarımızı burada 6 tane sık iğneye düşürdük. Bundan sonra artık zaten azala azala sıfırlayacağız. Ben şimdi devam ediyorum. Aynı işlemleri yapmaya. Şurada görüşelim. 7. sıramız bitti. Şimdi 8. sıramıza başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane zincirimi çekiyorum. En başa tutturdum. Ve ortasına giriş yaptım. Bu sırada da aynı şeyleri yapmaya devam edeceğiz. 2 tane zincir başağımı yaptım. 3 tane zincir. Eğer sizin zincirleriniz eliniz sıkıysa ve kastırıyorsa zincirinizi bir tane arttırın. Şimdi gene bu boşluklara sık iğnemi yapıyorum. İlkine 3 zincirle tutturdum. 4 zincirle diğerine, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç. Şöyle göstereceğim şimdi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5'e düştü. Yandaki başağıma yapıyorum bir tane başak. İki zincir aynı boşluğa. 1, 2, 3 zincir. Şöyle göstereyim gene. Sık iğnelerimin içine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Aralarda 4 tane zincir var. Ben şimdi devam ediyorum. Buraya geldiğimizde görüşelim. Şimdi bağlantımı yapıyorum. Ortaya geldim. Bu sırada buradaki başaklarımızı 3'e çıkartacağız. Aralarında bir zincir olacak. Bunları yapmaya yine devam edeceğiz. 2, 3,
bir tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir zincir, bir tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha. 3'e çıkardım. Şimdi yeniden 3 zincir, sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Ananasımı yapmaya devam ediyorum yani. Şöyle bir bakalım. Burada aralarında bir zincirle 3 tane başağımı yaptım. 3 zincirle yine burada ananası çalıştım. 1, 2, 3, 4'e düştü. Bakın buradaki boşluklarım. Şimdi yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve buradaki başak kısmına arasında bir zincirle 3'e çıkartıyorum. Bir tane zincir arada. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha. Artık büyütmeye de başlıyoruz bir yandan. 1, 2, 3 ve ananasları yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4. Üç, dört. Şöyle göstereyim. Altta 2 tane olan başa burada 3'e çıkardım. Aralarına bir tane zincir koydum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Ananas olan kısım. Bu şekilde tamamlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıramızı yaptık. Şimdi bağlantımızı yapıyorum ve 10. sırama geçiyorum. Şimdi büyütmeye başladık. Burada 3 tane ikili trabzanım var. Aralarında bir zincirle. Şimdi bunların içine de burada gene başaklar yapacağım. Bu sıra aralarında bir zincir olacak. 1, 2, 3. Bir tane zincir. Bir tane zincir. Yeniden bunu atlıyorum. Buradaki diğer başağın arasından buradaki başağıma da arasında bir zincirle bir başak daha yapıyorum. Bakın şimdi. Burada 3 tane olan başağı 2 tane başak haline getirdik. Aralarında bir zincir var. Yeniden şimdi 3 zincirle sık iğnemi yapıyorum. Araları 4 zincir. Ananasların şöyle göstereceğim şimdi. Bakın şimdi 3'e düştü. Şuradaki ananasım iyicene belli oldu. Burayı büyüttüm. 2 tane kol çıkardım bu 3 taneden. Yeniden yapıyorum. Bunu bir kere daha göstereyim. 3 zincirle 3 tane olan bölüme geldim. İlk boşluğa bir tane başak çalışması yapıyorum. Arasında bir tane zincir. 2, 3 tane zincir ve ananasımı yapmaya başlıyorum yine. Tane. Buradaki şimdi boşluklarımız 3'e düştü.
3 tane zincirle 2 boşluklu olan yere başaklarımı yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle görselimde göstereyim. Üçlü olan başaklarımı 2 taneye çıkardım. Aralarında bir zincir var. 3 zincirle yine ananasımı yapmaya devam ediyorum. 3 zincirle buradaki 2 tane 3 tane olan başağımı burada 2'ye burada 2'ye çıkartıyorum. Araları birer zincirle. Bu sıramı da bu şekilde yapalım. 10. sıramızı tamamladık. 3 tane zincirimi çektim. Başlangıcıma tutturdum. Şöyle kaydırdım. Ortaya giriş yaptım. 1, 2, 3 tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi bu sırada da aynı işlemleri yapacağız. Sadece geçişlerde ve 2 tane başağımızın arasında 3 zincir olacak. Aynı işleri yapıyoruz. Doladım. 1, 2, 3. Aynı boşluğa bir tane daha başağımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Geçiş altta 1'di. Şimdi 3'e çıktı. Tek farkı o. Aralardaki zincir farkı. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç taneyle ananası yapıyorum. Buradaki gruplar arasında 4 tane zincir var. Şimdi şöyle gösteriyorum size. Bakın. Altta 1, 2, 3'tü. Şimdi 2'ye düştü. Burada da aynı grup çalışmasını yaptım. Sadece aralarında 3'er tane zincir oldu. Hem başakları arasında hem de geçiş arasında 3 tane zincir oldu. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir kere daha göstereyim. 3 tane zincirle başağımın olduğu yere geldim. 3 zincir. Başağın arasındaki geçişte 3 zincir ve diğer başağı da yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Aynı boşluğa 2 tane daha. 1, 2, 3 ile ananasımı yapacağım şimdi yine. Bu sıramızda bu şekilde 3 zincirle ananas kısmında sık iğnelerimi yapıyorum. Artık 2'ye düştüler. Buradaki 2 tane başağımın aralarına 3'er zincirle geçiş dahil olmak üzere şuradaki çalışmayı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayalım. Şurada tekrardan görüşelim. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıramızı yaptık. 3 zincirle bağlantımı yapıyorum ve kaydırarak başağın ortasına geldim. Şimdi burada yeni bir arttırma noktası yapacağız. Buradaki başaklarımızı yapıyoruz. Araya da yeniden bir tane başak başlayacağız. 1, 2, 3. Başakların arasındaki yerleri 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Şimdi ben 2 yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Doladım. Altta 3 tane zincirle yaptığımız boşluğa yeni bir başak çalışması başlatıyorum. Yine bir zincir şu an arada. Yine bir tane zincir
ve diğer başağımızın olduğu bölüme geldi. Bir, iki tane zincir, diğer kısım. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın burada da mevcut olanları yaptım. Buradaki V'lerimi, başaklarımı bir zincirle, altta 3 tane zincir yaptığımız yere de yeni bir tane başak başlattım ve aralarında bir tane zincir yaptım. Yine bir zincirle diğer başağın olduğu yere geldim. 3 tane zincir çekiyorum ve ananası teke düşürüyorum. Arasındaki boşluğu. Onu da göstereyim şimdi. Artık 1'e düştü. Üç tane zincir çektim ve yeniden başakları yapıyorum. Arada 2 zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir grup, bir tane zincir ve aradaki 3 zincirli boşluğuma yeni bir başak başlatıyorum. Bir tane zincir, bir zincirle diğer başağın olduğu yere geldim. Oraya yine 2 zincirli başak çalışmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ve sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğerine de sık iğnemi yaparak bunu 1'e düşürdüm. Buradaki grubumuza bir tane daha, şu ortaya bir grup başlattık. 3 zincirle ananasın olduğu bölümü, buradaki sık iğne boşluklarımızı 1'e düşürdük. 3 zincirle yeniden burada bir hem arttırım yaptık hem de kazağımızı büyütmeye başladık. Şöyle bir görseli göstereyim. Şu anda böyle görünüyor. Bu sırayı bitiriyorum. Başlangıçta tekrardan görüş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıramızı yaptık. Şimdi 13'e başlayacağız. 3 zincir çektim. Başlangıca tutturdum. Ortaya geldim. 1, 2, 3. Şimdi burada başağımı yapıyorum. Arada 2 zincir. Geçen sırada bu ortaya aralarında bir zincirle yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi bu aralardakini 3 zincire çıkarıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim ve yeniden başa yapıyorum. 2. Yine arada 3 zincir burada. Geçen sıra buradakinin arasında da 1 vardı. Şimdi onu 3'e çıkardım. 1, 2, 3 zincir ve buradaki başağı da arada 2 zincirle yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir ve burada biliyorsunuz teke düşürmüştük. Oraya bir tane sık iğne, 1, 2, 3, diğer başağımın olduğu yere geliyorum. Başağımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir ve yine
Buraya da başağımı yaptım. 3 zincirle devam ediyorum. Şöyle göstereyim yine. Artık buradaki ananasımızı kapattık. Artık yakında yeni ananaslar açacağız. Buradaki ananasımız bitti. Şimdi buraya 3 tane zincirle başak modelimi yaptım. Bu sefer arada 3 tane zincir var. Yine başak modelimi yaptım. 3 zincir var. Başak modelimi yaptım. 3 zincirle tek olan boşluğumu sık iğne ile kapatarak 3 zincirle devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırada görüşelim. 13 sıramız bitti. Şimdi 14. sıramıza başlıyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Bağlantımı yaptım. Ortaya geldim. Bu sırada bakın burada artık ananaslarımızı kapattık. Şu ortadaki grupta yeni bir ananas başlatacağım. Şuradaki başaklarımı 2 tane ikili trabzana düşüreceğim burada ve burada. Aralarına 3 ya da 4, siz karar verin. 4 tane zincir çekeceğim. Şu ananasın olduğu bağlantı noktasındaki zincirimde 2 ya da 3 olacak. Yine onun elinizin sıkılığına göre siz karar verin. Şimdi başlıyorum. Şuraya 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ortadaki başağıma 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni bir ananas başlatıyorum yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 tane zincir çektim. Şuradaki başağımın olduğu bölüme sadece 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tek bacağını yapıyorum yani. Şu kapattığımız ananasın üstüne 2 ya da 3 tane zincir. Ben 2 tane çektim ve direkt karşıdaki başağımın içine 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 8 tane ortadaki başağın içine ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Diğer başağın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Buradaki gruplarımızı arada 2 tane zincirle kapattık. Buraya 2 tane ikili trabzan, buraya da 2 tane ikili trabzan yaptık. Ortadaki grubuma 8 tane ananas yaptım. Başlara da başa ve sondaki başakların üzerine de 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir kere daha anlatıyorum. Şimdi ananas olan yerdeyim. 2 tane zincirimi çektim ve diğer başağın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane zincir. Ortadaki grubuma 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane zincir. Diğer yandaki başağın içine 2 tane ikili trabzan. Bir, iki,
zincir ve alttaki ananası kapattığımız yere diğer başakla birleştiriyoruz. 2 tane ikili trabzan da buraya yaptım. 1 2 3 4 tane zincir, ortadaki grubuma 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gösteriyorum size tekrardan. Sıra başlarındayken, başladıktan sonra şöyle bir kontrol yapın. Bir darsıtma ya da böyle bir kasma varsa aradaki zincirlerinizin adedini değiştirin. Şimdi artık ben devam ediyorum. 8 tane ortaya, 4 zincirle, 2 tane şu başa, aralarda şu ananasın arasında 2 zincirle başaklarıma 2'ye düşürüyorum. Tek bacağını yapıyorum. Ananaslarımı da başlatıyorum. Sıra başında tekrardan görüşelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdiden 2 tane zincirimi çektim. Baştaki bölüme tutturdum. Şöyle bir tane zincir çekeyim. Artık burada yeni ananaslarımızın yerini hazırladık. Şimdi buradaki bu çalışmayı tekrardan başlatacağız. Ama alttaki başaklarımızı bakın kapattık. Ne yapmam lazım? Yeniden bir başak başlatmam lazım. O yüzden söktüm. Şuradan bakın geri gittim. Şuradaki boşluğa geldim. Artık başlangıcım bu taraf değil, burası olacak. 3 tane zincir çektim ve buraya da bir yeni başak başlatıyorum. Nasıl yapıyorduk? 2 tane ikili trabzan, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Burada kapattığımız yerden geriye geldik. Geriye geldiğimiz yerde de yeni bir başak başlattık. Artık bizim burası başlangıç yerimiz oldu. Tekrardan bu arayı 3 ya da 4 tane zincirle geçiyorum ve ne yapıyorum? Her bir trabzanımın üzerine yine trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir var. Yine 8 tane trabzan yapacağım. Aralarında birer zincir olan. Bir, iki, üç. Bakın şu kapattığım yer, görüyorsunuz. Araya 2 tane ya da 3 tane zincirli olan yerimiz. Kapattığımız yer. Şimdi burada bir tane başak başlatacağım. Aynı burası gibi. Bakın burası da öyleydi, görüyorsunuz. Şimdi buraya da 4 tane ya da 5 tane zincirle geçiş yapın. Tam ortasına bir başak başlatıyorum. 2 tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve ananasımın aralarına bir zincirle yeni yerini yapıyorum. Sekiz tane aralarında bir zincirle ikili trabzanlarımı yapıyorum.
1, 2, 3, 4 ya da 5 tane zincir çekin. Neredeyim? Bakın şöyle tekrardan göstereyim şu arayı. Şu iki tane ikili yaptığımız yerin tam ortasına, yani ananasın bittiği kısmın tam ortasına yeni bir başak başlattım. Bir, 3, 4 tane zincir ve 8 tane ikili trabzanımın üzerine aralarına bir zincirle 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir ve başağım. Tekrardan gösteriyorum burayı. Şu araya başağımı yapıyorum. Şöyle bir genel bir göstereyim. Bakın. Dar sıtma yok. Siz de kontrollerinizi yapın. Başlangıçta ne yaptık? Bittikten sonra hemen yanına, arka tarafına geçtik. Buradaki bağlantıya bir tane başak yaptık. 4 zincirle ananas olan kısmımızdaki trabzanlarımızın arasına birer tane zincir koyarak yaptık. 4 zincirle kapattığımız ananas bölümünün üzerine bir tane başak yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bir üst sırada tekrardan görüşelim. Sıra sonuma geldim. 4 tane zincirimi çektim. Başlangıca kaydırarak tutturdum ve orta kısma geldim. Yine kaydırarak 1, 2, 3 tane zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan. Ananaslarımızda buradaki bir zincirli yerleri artık sık iğne çalışmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. İlk gözüme bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4. Yanındaki göze sık iğne. Artık ananası belirgin hale getiriyoruz. Aralarda 4 zincirle sık iğnelerimi yapıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemiz var. 3 tane zincirle yukarı çıktım. Ve başağımın içine yine başağımı yapıyorum. Burada 4'er zincirle aralarda 3 zincir, başakların arasında 3 zincir bağlantıya geçmeden önce başağımı yapıyorum. Şu aralardakiler 4 zincir, her bir göze sık iğnemi yapıyorum. 3 zincirle başağımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın başına geldim. İlk sık iğnelerimi yaptım ananasta. Bağlantımı yapıyorum. Kaydırdım. Ve 1, 2, 3 tane zincirle burada bir başak yapıyorum yine. Bir, iki, üç ve sık iğnelerimi yapıyorum. Aralarda 4 zincirle. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Bir, iki, üç,
ve başağımı yapıyorum. Şöyle göstereyim yine. Artık kendini tekrar etmeye başladı zaten. Bakın yeni ananas grubum ortaya çıktı. Bu başaklarımı yapıyorum. Ananaslarımı yapıyorum. Şu başta tekrardan görüşelim. Bir üst turu yaptıktan sonra kol ve bedeni ayıracağız ve ölçü vereceğim size. Sıra başına geldim. Bağlantımı yapıyorum. Ortaya geldim. Bu sırada şimdi ne yapıyoruz? Buradaki başağın içine 3 tane aralarında bir zincirle başak çalışması yapıyoruz. Burada yine sık iğnelerimi yapıyorum. Aralarında 4 zincirle. Yine gösteriyorum size. Üçlü yukarı çıktım. Arasında bir zincir. Bir tane daha zincir. Aynı boşluğa. Böylece şöyle bir görüntüm oldu. Bir, iki, üç taneyle sık iğnelerimin olduğu bölüme geldim. Burada aralarında 4 zincirle sık iğnelerimi yapıyorum. Burada sık iğnelerim 4'e düşüyor. Üçle buradaki başağımın içine 3 tane aralarında bir zincirle başak yapıyorum. 1 3 gösteriyorum. Ben devam ediyorum. Bu sıra başında görüşelim. Aynı şekilde burada yapıyoruz. Üçlü gruplarımız çalışıyoruz. Ananaslarımızı küçültmeye devam ediyoruz. Buraya gelelim. Bundan sonra artık kollarla bedenleri ayırıyoruz. Ölçümü de vereceğim. Bedenle kolları ayıracağım noktaya geldim. Bakın. Burada daha birleştirmedim. Birleştireceğim. Hangi bölümdeyim? Bıraktığım bölümdeyim bakın. 3 tane ikili trabzan yaptım. Başaklarımı 3'e böldüm. Burada aralarında bir zincirle. Şimdi nasıl bir ayrım yapıyorum? Bakın. 12 tane ananasımız var. 1, 2, 3, 4 tane öne. Aynı tam karşılığında da 4 tane de arkada var. Önce masaya yatırıp şu şekilde arkasını önünü eşit hale getireceksiniz. Şurada kollar için bir tane, arkada da bir tane. Bakın burada da kol. Yani önce masaya yatırıp birbirini denkleyeceksiniz. Arkasını ve önünü. Her birini diğer yüzde hangisine denk geliyorsa ona getireceksiniz. Bu şekilde bir ayarlama yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane ananasım önde. 4 tanesi de arkada. Birer tane de kollara, bir tane önde bir tane arkada şeklinde ayarlayıp birleştirme noktalarını, bakın ben şu 3 tane ikili trabzan yaptığım ve şu anda da artırma olan bölgedeyim. Oraya getiriyorum.
Bir tanesini oradan tutturuyorum. Şimdi ölçü de vereceğim size. Diğerini de diğer yerden şöyle ikisini birden tutturayım. Bir tane kol için 1, 2, 3, 4 tane, ön için tam arkasında 4 tane, arka için yine bir tane de burada kol için, arkada da aynı şekilde kol için ananasımı ayırdım. Kollarımı da şurada üçlü olan gruplarda birleştirdim. Şimdi bunu oraya geldiğimde söyleyeyim size. Şimdi bir ölçü vereyim. Omuzdan diğer omuza, böyle genişletmiyorum burayı, 27 santim oldu. Bunu tabii ki siz de bedeninize giyeceksiniz. Koltuk altından birleştireceksiniz. Rahat rahat kapanıyorsa artık beden ve kolu ayırabilirsiniz. Bakın, başlama noktam burası. Burada bitirip dönüyorum. Şöyle döndüreyim şunu. Yine onu orada devam edeceğim. Şimdi yeniden sıramı yapıyorum. Bakın, kollarımı ayırdım bedenden. Burada şimdi bir sıramı bitiriyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Birleştirmemi yapıyorum. Ortaya geldim. Bu sıramızda ne yapıyorduk? Bu 3 tane olanı 1, 2, 3 yukarı çıktım. Bir ya da iki tane zincir, bir tane buraya, başağımı yaptım. İlk turda ne yapıyordum? Bir tane zincirle ayırıyordum. Diğer bölüme geldim. Bir ya da iki zincirle arada, şu arama bir zincir koydum. Burada iki tane başağımı yapmış oldum. Daha önce yaptığım gibi yani. Şimdi yeniden 1, 2, 3 tane zincir ve 1, 2, 3, 4 olan sık iğnelerimi burada da yine aralarında 4 zincirle küçültmeye devam ediyoruz. Burada 3 kalacak şimdi. 1, 2, aralarda 3 zincir. Bakın 3 tane kaldı. Devam ediyorum. Bakın, kolumun olduğu yere geldim. Burada bakın, şimdi ne yapacağız? Bunu ikiye böleceğim. Bir kısmını burada, şurada anlatayım. Bir tanesini ön tarafta, bir tanesini de arka tarafta bırakacağım. Araya bir zincir çekeceğim. Birini ön yüzde, birini arka yüzde bırakacağım. Şimdi uyguluyoruz. Buraya şimdi yapıyorum. Başağıma araya 2 zincir, bir tane zincir çektim. Bakın, bunu artık buradan çıkarıyorum. Arkada da zaten şöyle de döndüreyim.
Normalde buraya yapmam lazım. Şimdi bakın nereye yapıyorum. Şuradaki bir zincir yaptım. Şimdi burada yapsaydım buraya yapacaktım. Şimdi buraya yapıyorum. Ön tarafta buraya yapacaktım. Bir zincirle burada bir tane daha başak başlatacaktım. Şimdi araya bir zincir koyarak şu tarafta bir başak başlatıyorum ve burayı ayırmış oluyorum. Daha sonradan buradaki aradaki zinciri 3'e çıkartacağız biliyorsunuz. Bir ya da iki tane zincir başağımın arasında. Burada başağımın ikinci gözünü yaptım. Şimdi göstereceğim, daha net anlaşılacak. Kolum ayrıldı bedenden. Bakın. Burada bir tane başağımı yaptım. Diğerini de buraya yaparak bedenleri birleştirdim. Yani bundan sonra artık bu çalışmamız burada devam edecek. Yani buraya başak yaptığımda araya 3 zincir çekip buraya yapacağım. Sonraki sıra aralarına yine çalışma yapacağım. Artık birleştirdik önle arkayı. Diğerini de bir daha göstereceğim. 3 tane zincir çektim. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. 4 olan sık iğnemi 3'e düşüreceğim. Şimdi buraya devam ediyor. Burada ortada başlamıştık biliyorsunuz. Şimdi arkanın tamamını yapıyorum. Bir, iki, bir tane zincir, diğer başağımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir, sık iğnemi yapıyorum. Arka kısımda sık iğnelerimi yapacağım. Şurada bir tane daha yapacağım. Sık iğnelerimi yapacağım. Şuraya geldiğimde tekrardan görüşelim. İki tane koltuk altına geldim. Bir tanesini burada, bir tanesini burada yaparak birleşim sağlayacağım. 1 2 3 taneye düşürdüm sık iğnelerimi. 3 tane de zincir çektim. Şimdi ilk gözüne başak kısmını yapıyorum. Bir ya da iki tane zincir arada. Şimdi bir tane zincir çektim. Şöyle buraya yaptım bir tanesini. Şimdi diğerini de şu üçlü grubun bu tarafına yapıyorum. Buralar artık kolun çalışmasına girecek alanlar olacak sonradan. Bir tane zincirimi çektim. Ön tarafta, arka taraftakinin ilk gözüne yaptım. Doladım. Şimdi başağın ikinci gözünden burada da bir çalışma yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Şöyle gösteriyorum. Kolum ayrıldı. Artık bakın şuradaki şu grup olan burada bedenle bir grup haline geldi. Ön ve arka beden için grubun bir tane gözüne
burada başak çalışması yaptım. Araya bir zincir çektim. Diğerini de ön taraftaki buradaki gözüme yaparak birleşimi sağladım. Şimdi devam ediyorum artık. Zincir doladım. Karşıma ananasın sık iğneli bölümü geldi. Buradaki ananaslarımı da yapıyorum. Başlama yerine gelmek üzereyim. Burada şimdi yeniden çalışmamı yapacağım. Başak çalışmamı ikiye ayıracağım. Sık iğnelerimi yapacağım. Şurada tekrardan görüşelim. 3 tane zincir çektim ve başlangıcıma tutturuyorum ve şöyle ortaya geldim. 3 zincir, 2 tane zincir arada başağımı yaptım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bu aradaki zincir sayımızı 1, 2, 3'e çıkartıyorduk. Burada da isterseniz 3 yapabilirsiniz, 2 yapabilirsiniz. Aralardaki zincirleri tamamen kendi elinizin durumuna göre ayarlayacaksınız. Ne yaptım? Aynı işlemi yaptım. Aralarda sadece 3 tane zincir var. Üç zincir. 3 olan sık iğnem şimdi 2'ye düşecek. 1, 2, 3 doladım. Bakın. Burada şimdi tabi arka ya da ön orta kısımda olduğum için hemen koltuk altına geldim. Size bir kere daha göstereyim şimdi burayı. Sonra yine buraya geldiğimde göstereceğim. Şimdi bakın tam koltuk altındayım. Doladım. Burada da bir, iki, üç tane zincir doladım. Diğer başağımın olduğu yere bu çalışmamı yaptım. Şimdi çok daha net bakın anlaşılıyor. Bütünlüğü bozmadan bedenimizi koldan ayırdık. Bir, iki, üç zincir ve sık iğnelerimi yapıyorum. Şöyle bir görselini göstereyim yeniden. Döneceğim. Yine burada görüşelim. Artık bundan sonra aşağı doğru esasında aynı şeyleri yapacağız. Ama ben size bir tane daha ananas bitirip yeni ananas başlayana kadar bir kere daha bir yol göstereceğim. Sonra kolda ve yakada görüşeceğiz. 3 zincir çektim. Başlangıca geldim. Ortaya geçtim. 1, 2, 3 tane zincir. Başağımı yaptım. 1, 2. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Ne yapıyorduk? Bu 3 zincirli olan bölüme yeni bir doladım. Bir zincir. Bir tane zincirle diğer başağımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Ne yaptık? Artık 2 olan ortadaki sık iğnelerim teke düştü. 1, 2, 3. Ne yaptım?
Bakın kol altının olduğu bölümdeyim. Kol altında bir kere daha göstereyim. Sonra başa geldiğimde tekrardan görüşürüz. Başağımı yaptım. Bir tane zincir ortadaki bölüme, bir zincir, bir tane başak başlattım. Bir zincirle diğer başağımı yaptım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Sıra başında tekrardan görüşelim. Artık bedenimiz büyümeye başladı. Başlangıcıma geldim. Ortaya geçiş yaptım. Burada ne yapıyorduk? 1, 2, 3 tane başağımı yapıyorum ilk. Bir, iki. Şimdi bir zincirli olan yere 3 tane zincir çektim. Ortadaki bölüme de başağımı yapıyorum ve araya 3 tane zincir çekiyorum yine. Üç zincirle yandaki başağa geçiyorum. Bir, iki, üç ve artık tek olan sık iğnemi kapattım. 1, 2, 3 ile bu tarafa geçiyorum. Diğer başağıma başaklarımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Ortadaki başağı 3 zincirle yapıyorum. Tekrardan aynı buradaki gibi 3 zincirle diğer başağımı yapıyorum ve tek olan sık iğnemi kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Başa geldim. Kaydırarak bağladım. Ortaya geldim. Bu sırada ne yapıyoruz? Buradaki başaklarımıza ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tek bacağını yapıyoruz yani. 1, 2, 3 ya da 4 tane zincir ve buraya 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada artık ananasım bitti. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir tane daha ananas başlatıyorum. Sekiz tane. Yeniden 4 tane ile yandaki gruba 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi neredeyiz? Bakın. Ananası kapattım. Şimdi buradaki 2 ile buradaki 2'yi birleştireceğim. Onun için araya 2 tane zincir çekiyorum. Sizin daha önce bahsettiğim gibi eğer çok kastırırsa burayı 3'e çıkartabilirsiniz. Doladım 2 zincirden sonra buraya da 2 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. Ortadaki grubuma 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Yandakine 2 tane. Artık yeniden yeni bir ananas çalışması başlatıyorum. Bakın buradakilerini de kapatmış oluyorum. 2 tane ile
yana geçiş yapıyorum. Şimdi bir sıra sonra bir tane daha göstereceğim. Sonra artık kollarda bir çalışma başlatırız. Şimdi ben devam ediyorum. Sıra başını tekrardan bir üst turu bir kere daha göstereyim size. Şu aradaki geçişi bir kere daha gösterdikten sonra artık tekrar edeceksiniz zaten devamlı. Başlangıcıma geldim. Buraya da 2 tane yaptım. İkili trabzan, 2 tane zincir ve bağlantımı yaptım. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir geri gidiyorduk. Neden? Çünkü burada yeni bir başlangıç yapacağız. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir hatırlatma yapacağım. Sonra zaten alt sıralardakiler neyse aynısını devam ettireceksiniz. Artık buradaki ananasımızı kapattık ve üstüne yeni bir başak çalışması başlatıyorum. Buraya ne yapıyorum? Buralara da aralarında birer zincirle yeniden bir ananas başlatıyorum. Sonra oraya sık iğnelerimi yapacağım. Burada yine başaklarımı devam ettireceğim ve bu şekilde dilediğim yere kadar uzatacağım. Şimdi burada bir başak başlattım. Artık başlangıcım burası. 1, 2, 3 tane zincir doladım ve aralarında bir zincirle 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 1, 2, 3. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada bir hatırlatma daha yapıyorum. Ondan sonra devam edeceksiniz. Çünkü videoda çok uzuyor. Bakın kapattığımız ananas kısmımız ortasına 3 zincirle, ortasına 2 tane zincirle burada 2 tane trabzanımızı bağlamıştık. Doladık. Tam ortasına yeni bir başak başlatıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şuraya da göstereyim. Bakın. Bakın burası birleştirdiğimiz yer kolda. Bedeni ayırdığımız yer. Birer zincirle aralarında bir zincirle 8 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu anda böyle görünüyor. Şimdi beden kısmına geçtiğinizde bu aralardaki zincirleri birer tane, ikişer tane arttırabilirsiniz. Eğer bedeninize giyip bir dar sıtma yapıyorsa aklınızda bulunsun. Ben şimdi bedeni büyütmeye devam ediyorum. Hem kollarda hem yakada tekrardan görüşelim. Ben bu şekilde şimdi uzatmaya devam ediyorum. Ben bluzumu bitirmek üzereyim. Ananasımı bitirmek istiyorum ama artık buralarda yeni bir başlangıç yapmıyorum. Yani bu ananası kapatırken sadece buradaki 2 tane başağı yapıyorum. Ondan sonra ananasımı yapıyorum. Böylece daha düzgün bir bitiriş olacak. Yani siz de boyunuzun ne kadar olmasını istiyorsanız oraya yaklaştığınızda yeni bir başlangıç yapmadan ananası kapatıp hep buradaki başakla giderseniz, çünkü ne yapıyorduk 4'e geldiğimizde başağımızı üçlüyorduk, sonra 2'ye bölüyorduk. Burada onu yapmıyorum. Sadece başaklarla devam ediyorum. Böyle de bırakabilirim.
Bir iki sıra daha yapıyorum. Yani şuradaki şu ananas görüntüsünü veriyorum. Güzel görünürse o şekilde kapatacağım. Ondan bahsederim size. Kolumu nasıl yapacağım? Kolumu da aynı şekilde ananas modelimi yapacağım. Burada ne yapmıştık? 3 tane başağımın bir tanesini ön bedene, bir tanesini de arka bedenine vermiştim. Burada da yine aynı şekilde o işlemi uyguluyorum. Burada bir tanesi kaldı biliyorsunuz. Oradan giriş yapıyorum. Siz daha da büyük yapmış olabilirsiniz. Mesela üçlü olan kısımda kalmışsınızdır. Orada da aynı şekilde yarım yarım böleceksiniz. Nerede kaldıysanız yarısını bir tarafa, yarısını bir tarafa vereceksiniz. Üç. Burada başağımın bir kısmını yapıyorum. Diğerini de şurada yapıp arasına bir zincir çekerek burayı birleştireceğim. Sonra orada çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi 3 tane zincir. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. 4 tane. Evet. 3 tane ile başağımı yapıyorum. Önce bu başağımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Buradaki gözüme de bir tane daha başak yaptım. Başaklarımı ikiye çıkardım. Aynı bu koltuk altında da aynı görüntüyü sağlayacağım. Burayla birleştirince. 1, 3 ile sık iğnemi yapıyorum ve şimdi birleştireceğim kolumu. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Tam kol altıma geldim. 1, 2, 3. Bu tarafa yapayım. Başağımın birini yaptım. Bir tane zincirle ne yaptım? Birleştirdim. Artık burası benim daha sonra başlangıç yerim olacak. Yani buraya da bir çalışma yapacağım biliyorsunuz. 3 tane zincirle geçeceğim önce. Neyse orayı göstereceğim zaten size. Ortasına giriş yaptım. Başak yapıyorum. Şimdi burada ikinci turuma başlıyorum. Buraya geldiğimde 3 zincirle birleştireceğim. Sonra o 3 zincirin arasında yeniden bir çalışma başlatacağım. Yine burada 2'ye düşüyor şimdi. Başak yaptım. Şimdi araya 3 tane zincir. Buradaki tek fark buydu. Bir, iki, üç.
sık iğnelerimi yapıyorum. Doladım. İki, üç tane arada zincir. Arada üç tane zincir, diğer başak. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnelerim ikiye düştü. Kol altına geldim gene. Başağımı yapıyorum. Ne yapıyorum? Arada 3 zincirle birleştiriyorum. Ve ortaya giriş yaptım. Başağımı yaptım. Üç zincirle teke düşürüyorum. Sık iğnemi artık buradaki ananas da kapanıyor biliyorsunuz. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Yeni tur başlattık. 3 zincirli olan boşluğumuza bir tane başak yapıyorum. İlk başa yaparken araya bir zincir, ortaya başak, bir zincir, bir tane zincirle diğer başağımı da yapıyorum. Artık aynı şeyleri yapıyoruz, görüyorsunuz. Şimdi başa geldiğimde bir kere göstereyim size. Yeni bir başak başlattım. Bir zincir, bir zincirle diğer başağımı yapıyorum. Şimdi koltuk altını bir kere daha göstereceğim size. Sonra artık tekrar edecek zaten kendini. Bir tane zincir çektim. Bakın koltuk altımın olduğu yerdeyim, görüyorsunuz. Şimdi burada da bir tane ne başlatıyorum. Artık bütünledi zaten kolumuz, birleşti. Yeni bir başak başlatıyorum arasında bir zincirle. Bir zincirle de bağlantı yapıyorum. Bu tur bir zincirliydi. Sonradan yeni başlattığım başağın arası 3 zincir olacak. 1, 2, 3 ve yeniden başladım. Şöyle bir göstereyim size. Bakın artık kolumu da başlattım. Ayrıldı. Şuraya sonradan belki minik bir dikiş yaparım. Belki de minik bir şurada bir bağlantı yaparım. Onu sonunda gösteririm size. Artık kolumu dilediğim gibi uzatabileceğim. Aynı yaptığımız mantıkla. Bakın bundan sonra tamamen kapanacak. Bir de sıfırlayacağız. Sıfırladıktan sonra ne yapıyoruz? Bunun üzerinde yeni bir başak başlatıyoruz. Burada yaptığımız yerlerde yeniden bir ananas çalışması yapıyoruz. Böyle gidiyor. Şimdi finalde tekrardan görüşelim. Şimdi bedenle kolu ayırdığımız zaman şurada bir ajur kısım kalmıştı biliyorsunuz.
Burasını böyle bırakabiliriz. Zaten ajurlarımız var. Ama ben koltuk altına geldiği için bakın o kısmı şöyle kapattım. Yani hiç mecbur değilsiniz ama sanki koltuk altında olduğu için böyle sökülmüş gibi bir his uyandırdı bende. O yüzden şurada şuraya kadar falan şöyle bir kapatacağım. Çok dar sıtmadan. O da aklınızda bulunsun. Kolumu istediğim uzunluğa getirdim. Burada 5 taneli olan sık iğne kısmında bıraktım ananasları. 3 tane burada. Başak modelim var. O şekilde bitirdim kolu. Etek uçlarından bahsetmiştim zaten. Etek uçlarını yaparken burada artık yeni bir açılım yapmadım. Sadece burada 2 tane ikili başak yaparak kazağımı bitirdim. Şimdi yakamıza başlayalım. Sadece bir sıra sık iğne giderek de yakayı böyle kullanabilirsiniz. Gayet hoş oldu. Şimdi şöyle omuzdan başlıyorum. Yakayı ben biraz toparlayacağım. Şöyle omuzdan bir giriş yaptım. Şöyle aynı boşluğa bir tane daha şöyle sık iğne yapayım. Başlangıcım belli olsun. Bunu kendi üzerinizden mutlaka deneyerek yapacaksınız. Yani buraya 2 tane mi yapayım? Yani şöyle bir çok dar sıtmadan her buradaki gözün içine şimdi gidişe göre ben belki 2 kere yani şu anda 4-5 tane de bir aynı göze 2 tane sık iğne yapıyorum. Böyle çok dar sığmasını istiyorum çünkü. Dört tane de ya da 5 tane de bir aynı buradaki kutucuğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakayım bir. İlk sıradan burada şöyle bir büzülme, şurada şu toplanma olmasın. Evet. 4-5 sırada bir aynı göze 2 tane sık iğne yaparak tamamlayayım. Şöyle bir göreyim yeniden. Bakın bir anda toparlandı ama aynı zamanda da böyle burada bir dar sıtma ya da buralarda bir kötü bir görüntü olmadı.
Yani siz de yaparken böyle masa üzerinde yaparsanız, yani bir yere yatırarak bu sırayı göre göre şöyle bir tane daha yaptım ve kaydırarak yukarı çıktım. Şimdi ben bir kontrolümü yapıyorum. Yakayı denedim. Özellikle şuradaki şu görüntülerle beraber bu sık iğne yeterli geldi. Yani ben buraya bir lastik çalışması yapmaktan vazgeçtim. Zaten fotoğraflarda da göstereceğim size. Ama dilerseniz gene sık iğnelerle burada bir yaka çalışması yapabilirsiniz. Eğer onu yapacaksanız da daha geniş bırakarak devam ettirin. Yakamı böyle bırakıyorum ben şimdi. Bu bana yeterli geldi. Fotoğraflarını hem başına hem sonuna koyacağım. Siz de görürsünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Yeni projelerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.